Ninjago, Spinjitzu'nun ustaları efsanesi biteli yıllar oldu ve yerini ejderhaların yükselişine bıraktı. Ama bu sadece bir isim değişikliğiyle kalmadı. Ninjaların görünüşlerinden hareketlerine, hatta o çok sevdiğimiz kişiliklerine kadar her şey bambaşka bir hal aldı. Bir tarafta özlediğimiz o eski günler, diğer tarafta ise alışmaya çalıştığımız yepyeni bir dünya var. Peki Ninjago neden artık eskisi gibi değil? Ejderhaların yükselişi nasıl daha iyi olabilirdi? Bu videoda yeni animasyon tarzından eski ninjalarımızın nasıl harcandığına, yeni karakterlerden hikayedeki mantık hatalarına kadar her şeyi derinlemesine inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olduğunuzdan ve like butonunu yumrukladığınızdan eminseniz, haydi videomuza geçelim. Ninjago'nun eskisi gibi olmamasının en bariz nedenlerinden biri, animasyon tarzının tamamen değişmiş olması. Bildiğiniz gibi pilot bölümlerden 10. sezona kadar serinin animasyonlarını Will Film Stüdyosu yapıyordu. 11. sezondan itibaren White Brain devreye girdi ve ejderhaların yükselişiyle bu değişimi iyice arşa çıkardılar. Eski hayranlar için Ninjago, adeta hareket eden gerçek Lego figürlerinden oluşan bir dizi gibiydi. Will Film ninjaların kollarındaki, bacaklarındaki o ışık yansımalarını ve oyuncak hissini mükemmel bir şekilde veriyordu. Yeni animasyonda ise sahneler çok daha kaliteli ve çok daha gerçekçi olsa da eskiden beri aşina olduğumuz o Lego hissi büyük ölçüde kaybolmuş durumda. Karakterlerin daha akıcı bir şekilde hareket etmesi dövüş sahnelerini daha iyi bir hale getirmiş olabilir. Ama bu durum bazen onların Lego olduğunu unutturuyor. Özellikle 8 ve 10. sezonlar arasındaki Oni üçlemesinde ulaşılan görsel zirvenin hala aşılamadığını düşünüyorum. İlk başlarda çoğu hayran tarafından Ejderhaların Yükselişi serisi Oni üçlemesine geçer deniyordu. Ama bence onun yanına bile yaklaşamadı. Animasyonlar iyi olabilir, evet, ama Ninjago artık eskisi gibi hissettirmiyor. Ninjago'yu bizlere sevdiren asıl şey, o 6 ninjanın arasındaki sarsılmaz bağ ve her birinin kendine özgü hikayesiydi. Ninjago'yu Ninjago yapan da buydu zaten. Ama ejderhaların yükselişi her şeyi sıfırlamak istediği için, o da Eren ve Sora gibi yeni karakterlere çekti. Bu da eski ninjaların rollerinin zayıflamasına ve bazı karakterlerin zamanla tanınamaz hale gelmesine yol açtı. Özellikle ana karakterlerin neredeyse yarısının diziden çıkarılması ya da tamamen arka plana atılması bana göre gerçekten büyük bir hataydı. Mesela Zayn'den bahsedeyim. Zayn'in son sezonlarda geçirdiği değişimler bence en ağır eleştiriyi hak eden noktalardan biri. Eski seride Zayn, soğukkanlılığıyla tanınan, ekibin adeta beyni olan unutulmaz bir karakterdi. Yeni seride ise çoğu zaman robot olması üzerinden dalga geçilen, basit şakalar için kullanılan ve genelde kenarda bekletilen bir karaktere dönüştürüldü. Bana göre bütün bunlar resmen bir karakter suikastı. Zayn'in insani yönünün ve o bilge tarafının neredeyse tamamen kaybolması beni gerçekten üzüyor. Cole tarafında da ciddi sorunlar var. 13. sezon gibi bir sezonla adeta zirveye çıkmış bir karakterin, yeni seride tamamen işe yaramaz bir hale getirildiğini görüyoruz. Cole eskiden gücü, duruşu ve kişiliğiyle ekibin resmen omurgasıydı. Ama şimdi sürekli yan işlere gönderilen, hikayede pek bir ağırlığı olmayan bir karaktere dönüştü. Cole ve Gio konusundan bahsetmek istemiyorum bile. Kai ve Jay tarafında ise işler daha da karışık. Kai arada bir öne çıkıyor olabilir ama genel olarak eski asi ve karizmatik havasından oldukça uzak. Hatta son 3 sezondur Jay ortada yokken onun boşluğunu doldurmak için sanki Kai'ın kişiliği değiştirilmiş gibiydi. Ve bu Kai'ın kendi karakterine iyice zarar verdi. Jay'e geldiğimizde ise seriye hafıza kaybı gibi aslında ilginç bir fikirle dahil edilmesine rağmen bu konunun neredeyse hiç işlenmediğini görüyoruz. Karakter gelişiminin büyük kısmını göremediğimiz için izleyiciler olarak Jay ile yeniden bağ kurmak gerçekten zorlaşıyor. Üstüne bir de saçının değişmesi eklenince Ninjago izleyip biraz nostalji aramaya çalışan kitle tamamen soğumuş oluyor. Bakın, aslında yeni karakterlerin eklenmesi tek başına bir sorun değil. Asıl sorun bu karakterlerin nasıl yazıldığı. Mesela Eren ilk bakışta fena bir karakter değil. Tam anlamıyla ninja hayranı olan bir çocuk. Ninja olmaya çalışması ve ailesini özlemesi gibi insani tarafları var. Ama bazı nedenlerden dolayı Eren'in karakteri ve kişiliği bana biraz boş hissettiriyor. Çünkü içinde büyük bir potansiyel vardı. Ama 3 sezondur neredeyse hiç kullanılmadı. Buradan Ejderhaların Yükselişi'nin yazarlarına sesleniyorum. Bir karakterin sadece bir ninja hayranı olması ve arada sırada ailesi için üzülmesi, onu tek başına etkileyici bir karakter yapmıyor. Bu asla yeterli değil.
Oysa Lloyd'un ona spinci su öğretememesi veya verdiği sözleri tutmaması gibi olaylar Aaron'ı çok daha karanlık bir yola sürükleyebilirdi. Hatta ninja hayranı olan bir çocuğun bir noktadan sonra onların ezeli düşmanı olduğunu düşünsenize. Şahsen ben ikinci sezon finalinden sonra Aaron'ın yavaş yavaş kötü tarafa geçeceğini düşünmüştüm. Ama Lloyd'u bırakıp Raz'ın yanına geçtiği anda tamam dedim. Bu karakter gerçekten iyi yazılmış. Ama tabii ki her zamanki gibi hayal kırıklığı yaşadık. 3. sezon boyunca Aaron sürekli olarak ninjalarla Raz arasında gidip geldi ve en sonunda hiçbir şey olmamış gibi oldukça saçma bir şekilde ekibe geri döndü. Bu da sanki bir şeyler yarım kalmış gibi hissettirdi. Umarım ilerleyen sezonlarda bu karakteri gerçekten geliştirmeyi başarırlar. Ejderhaların Yükselişi serisiyle beraber hikayeye dahil olan birleşme konusu, serinin evrenini gerçekten devasa bir hale getirdi. Ama bununla birlikte ciddi bir odak kaybı da yaşandı. Serinin tekrar 22 dakikalık formata dönmesi aslında karakterleri derinleştirmek için büyük bir fırsattı. Ama bu serinin çoğu zaman yan işlerle ve alakasız görevlerle boşa harcandığını görüyoruz. Ninjaların asıl amaçlarını bırakıp sürekli sağa sola savrulması da senaryonun dağınık hissettirmesine neden oluyor. Açıkçası birleşme süreci boyunca ninjaların her birini ayrı ayrı da olsa daha net bir şekilde görmemiz gerekirdi. Bu kadar büyük bir olay yaşanırken ana karakterlerin geri planda kalması bana göre ciddi bir eksiklik. Üstelik birleşme hakkında izleyicilere çok daha fazla bilgi verilmesi gerekiyordu. Bu kadar önemli bir olayın aradan 3 sezon geçmesine rağmen hala bir gizem olarak saklanması, izleyicileri gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor. Artık dizide olup biten neredeyse her şeyin birleşmeye bağlanması da ayrı bir sorun. Neredeyse her bölümde birleşme çok garip, birleşmeden beri böyle gibi cümleleri duyar olduk. Alakası olmayan her şeyin birleşmeye bağlanması, bana kalırsa tembel yazarlığın zirvesi. Yıllardır pek çok dizi, film ve anime izlemiş biri olarak bu durum beni gerçekten çileden çıkarıyor. Açık konuşacağım, bana göre Ejderhaların Yükselişi, orijinal Ninjago serisinin iyi bir devamı değil. Bunun en büyük sebebi de dizide fazlasıyla devamlılık hatası olması. En bariz ve en can sıkıcı örneklerden biri element güçlerinin kökeni. Orijinal seride bu güçlerin ilk Spinjitzu ustasından geldiği defalarca kez söylenmişti. Ama şimdi karşımıza bu güçlerin kaynak ejderhalarından geldiğini iddia eden bambaşka bir açıklama çıkıyor. Bu o kadar büyük bir değişiklik ki serinin bütün geçmişini sarsıyor. Ki tek sorun da bu değil. Örneğin kaynak ejderhalarının 9. sezonda gördüğümüz ilk doğandan neden farklı olduğu ya da Lloyd'un Oni ve ejderha tarafına neden hiç değinilmediği hala büyük birer soru işareti. Bunlar gibi önemli soruların cevapsız bırakılması, dizinin hem hikayesine hem de geçmişine ciddi zarar veriyor. Bunun dışında manastırın önünde yer alan ve geçmiş sezonları hatırlatan duvar resimlerinin kaldırılması gibi küçük ama önemli detaylar da var. Benzer şekilde Nia'nın 6. sezondan beri gördüğümüz ilk Dijin olan Evrakor'a neredeyse hiç tepki vermemesi ya da karakterlerin geçmişte yaşadıkları büyük olayların hiç yaşanmamış gibi geçiştirilmesi, aralarındaki bağların zayıflamasına neden oluyor. Eskiden bu karakterlerin birbirleriyle gerçekten bir geçmişi varmış gibi hissederdik. O zamanlar sadece yan yana duran karakterlerden ibaret değillerdi. Şimdi ise sanki aynı takımda yer alan ama birbirini pek de tanımayan insanlara dönüşmüşler. İletişimleri görevle başlayıp görev bitince sona eriyor. Peki Ninjago neden artık eskisi gibi değil? Dikkatli baktığımızda eski seriyi gerçekten Ninjago yapan o küçük ama önemli detayların artık olmadığını fark ediyoruz. Mesela eskiden her sezonun kendine ait bir Weekend Vibe remixi olurdu ve o şarkı sezonun ruhunu yansıtırdı. Şimdi ise daha jenerik, akılda kalmayan müzikler tercih ediliyor. Ninjaların Spinjitzu yapmadan önce söyledikleri o meşhur "ninja başla" sözü, element ejderhalarını çağırmaları ya da yaratılış kasırgası gibi teknikler eskiden izlerken tüylerimizi diken diken ediyordu. Şimdi ise bunların hiçbiri aynı hissi vermiyor. Spinjitzu o kadar sık ve sıradan kullanılmaya başlandı ki eski ağırlığını ve etkisini tamamen kaybetti. Eirjitsu'nun ya da element ejderhalarının çok güçlü denilerek senaryodan tamamen çıkarılması ise biz hayranlar için hala kapanmamış bir yara. Bunun üzerine Skyler, Harumi, Garmadon ve Misako gibi karakterlerin yok sayılması gerçekten çok üzücü. Eski karakterlerin başına ne geldiğini anlatan tek bir sahne bile olsa biz hayranlar için inanılmaz anlamlı olurdu. Sadece bir sahne. Bunu yapmak bu kadar zor olmamalıydı. Bir de artık neredeyse her sezonda Dorama, Cruel, Repton gibi gereksiz karakterler görüyoruz.
Her sezonda bir iki bölüm sırf süreyi doldurmak için eklenmiş gibi duruyorlar. Ellerinde 22 dakikalık bir süre varken bunu gerçekten iyi değerlendiremediklerini düşünüyorum. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ejderhaların Yükselişi kötü bir dizi değil. Animasyon kalitesi ve anlatmak istediği hikaye açısından günümüzde çıkan birçok çizgi filmin kesinlikle önünde. Ama ne yazık ki Spin Cissen'ın ustalarının o kendine özgü ruhunu yakalamakta ciddi şekilde zorlanıyor. Yanlış anlamayın, bu seri eski Ninjago'yu birebir kopyalamak zorunda demiyorum. Ama geçmişini bu kadar kolay bir şekilde silmek zorunda değildi. Hikayedeki o karanlık havadan vazgeçmeden, kötü karakterler çok daha akıllıca yazılabilir ve özellikle Eren, Sora, Whitefire gibi potansiyeli yüksek karakterler çok daha cesur bir şekilde kullanılabilirdi. Bu durum Lego setlerine bile yansıyor aslında. Sıradan ninja arabaları veya robotlar yerine eski setlerde olduğu gibi sezonun temasına uygun ve daha özgün tasarımlar görmek istiyoruz. Hikaye devam ederken de karakterlerin geçmişte yaşadıkları olayların işlenmemesi ve aralarındaki bağların zayıflaması gibi detaylar çok daha mantıklı bir şekilde ele alınmalıydı. Özetle sorun Ninjago'nun değişmesi değil, bu değişimin yeterince iyi anlatılamaması. Çünkü nostalji sadece eski tasarımları geri istemek değildir. Nostalji karakterler arasındaki o bağı, biz bir aileyiz hissini yeniden görebilmektir. Ve ejderhaların yükselişinde en çok eksikliğini hissettiğimiz şey de tam olarak bu. Her şeye rağmen Ninjago ne kadar değişirse değişsin, onu hala sevmeye devam ediyoruz. Ama bu yapılan hataları görmezden gelmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Ejderhaların yükselişi nasıl daha iyi olabilirdi? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu hype'lamayı sakın ama sakın unutmayın. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.